Tarihe yoğunlaşmayan bir idrak içinde bulunduğu zamanı genellikle mükemmel, bazen de en sefil bir konumda görür. Bu bilinçsiz idrakin bu yetersiz bilgiyle vardığı sonuç da genellikle kıyamet vaktinin ya da tarihin sonunun geldiği düşüncesidir. Çünkü içinde bulunan dönem artık ilerlemenin geldiği son noktadır. Daha ilerisi düşünülemez. Bu düşüncenin altında gizli bir narsist bozukluk da mevcuttur. Zira bu dönemi mükemmel sayan da, sefil sayan da aslında kendisinin son nesilden olduğunu, dolayısıyla diğer nesillerden farklı olduğunu, özel olduğunu varsayar. Tarih bilincine sahip olmayan, ondan yeterince ibret almamış idraklerin, onu sömürmek isteyenlerce ne kadar elverişli olduklarını tahmin edebilirsiniz. Buna örnek olarak günümüz baskın paradigmasının tutumunu ve biz ezilen halkların durumunu ele alalım. Bakalım baskın olan neden baskın, ezilen neden ezik? Günümüz egemen batı paradigması sahip olduğu modern kültürün üzerinde yükseldiği temel kavramların uygulamalarını, laiklik, demokrasi gibi uygulamaları, insanlık tarihinin ulaştığı ideal, evrensel bir aşamanın sonuçları olarak pazarlıyor. Yani Batı laikliği, Batı demokrasisi mükemmeldir, barbar milletlere de bunlar uygulanmalıdır. Uygulamanın nasıl yerleştirileceği ise önemsizdir. Kanlı olabilir, kansız olabilir. Peki Batı haksız mı? Laiklik, demokrasi kavramları Batı'nın 18. yüzyılda ürettiği değerler değil mi? Ayrıca bugün bunların alternatifi olabilecek başka uygulamalar var mı? Laiklik ve demokrasi kavramları 18. yüzyıl aydınlanmasıyla birdenbire ortaya çıkan kavramlar değil. Bunların tarihçesi en az 2500 yıl önceye dayanır. Ama 2500 yıl önceki uygulamalarıyla bugünkü uygulamalar arasında çok önemli farklar vardır. Örneğin eski Yunan'da uygulanan demokratik yönetimde kadınlar oy verme hakkına sahip değildi. Çünkü 2500 yıl önceki toplumsal koşullarla bugünkü toplumsal koşullar aynı değil. Bu nedenle uygulamada da farklılıklar olmuş. Dolayısıyla 18. yüzyıl yorumu olan bugünkü laiklik ve demokrasi tanımları da yarın bir gün mutlaka değişecektir. Bu kaçınılmaz bir toplumsal gerçektir. Yukarıdaki eski Yunan örneği kafaları karıştırmasın. İslam tarihinde de şura uygulaması olduğunu hatırlayalım. Eski Yunan'ı örnek vermemin sebebi aynı toplumun aynı kavram etrafında farklı tarihsel dönemlerde nasıl farklı uygulamalara gidebileceğini göstermekti. Yani 2500 yıl önceki Avrupa demokrasisiyle bugünkü Avrupa demokrasisi bile birbirinden çok farklı uygulanabiliyor. Aynı kavram etrafında farklı toplumların farklı tarihsel dönemlerde ne tür uygulamalara gidebileceğini ise yine tarih bize göstermektedir. Bundan sonra da gösterecektir. Şimdi biz bu tarihsel gerçekleri görmezden gelerek 18. yüzyıl laiklik demokrasi uygulamasını evrensel bir tanım olarak ele alır ve bu uygulamaların bizim toplumumuza uygun olmadığını söylersek ortaya cehaletin karmaşası çıkar. Avrupa'nın bugünkü uygulaması demokrasi ve laikliğin tek tanımının ve uygulama imkanının bu olduğunu göstermez. Bu kavramlar ayrı, Avrupa'nın bu kavramlar temelinde uyguladığı demokrasi ve laiklik sistemleri ayrıdır. Her kavram her toplum tarafından farklı bir şekilde anlaşılır ve farklı bir şekilde uygulanır. Örneğin Fransa'daki laiklik uygulamasında başörtüsü bazı alanlarda yasaklanırken Amerika'daki laiklik uygulamasında aynı alanlarda başörtüsü yasaklanmayabiliyor. Türkiye'de ise Diyanet isimli kurum üzerinden din kültürü şekillendiriliyor. Dolayısıyla her toplum laiklik kavramının kapsamını farklı anlayıp farklı uygulayacaktır, uygulamaktadır da. Demokrasi, laiklik, şura gibi sistemler evrensel sistemler değildir. Bu bağlamda evrensel olan sadece haktır. Bütün bu sistemlerle amaçlanan da haksızlıkların giderilmesidir. Dolayısıyla maksadın hasıl olması için bu kavramlar toplumsal ortam ve koşullara göre şekillenecektir. Sonuç itibariyle biz bugün laiklik demokrasi kavramlarını ele alırken bunları Batı'nın bir değeri olarak görürsek Batı paradigmasının kendi tarihsel laiklik demokrasi uygulamasını evrensel laiklik demokrasi uygulaması olarak pazarlama stratejisine alet olmuş, zokayı yutmuş oluruz. Zokayı yutmamak için laikliğe ve demokrasiye karşı olduklarını iddia edenler bence asıl zokayı yutanlardır.